Ömer Demirbağ hocamla bugün Baki'yi konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz, şerefler Hoş verdiniz. bulduk. Teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizi de iyi gördüm. Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam bugün 16. yüzyılın büyük dahi şairlerinden Baki'yi konuşacağız inşallah. Baki'den size bir tefahur beyti, bir fahriye beyti. Meddah olalı Çeşmi gazalanına Baki, öğrendi gazel tarzını Rum'un şu arası. O. Ey sevgili Baki, senin ceylan gözlerini övmeye başlayalıdan beri Anadolulu şairler gazel nasıl yazılırmış öğrendiler. Ve bir başka beyit yine Baki'den. Avazeyi cihana Davut gibi sal. Baki kalan kubbede bir hoş sada imiş. Ve yine bir başka beyit Baki'den. Kadrini sengi musallada bilip ey Baki. El bağlayı dura karşına yaran saf saf. Ey Baki, senin kıymetini ancak musalla taşında öldüğünde anlarlar ve karşında el bağlayıp saf saf dururlar. Cenaze namazının bu kadar mükemmel hüsnü talil örneğini başka yerde görmedim. Eyvallah hocam. Şimdi Baki'nin hayatıyla devam edeceğiz ama şiirlere girmişken şiirden devam edelim isterseniz hocam. Ezbere bildiğiniz bir şiiri vardı Baki'nin, gazeli vardı. Estağfurullah Onu efendim. lütfederseniz. Ama şiirin hikayesini anlatmam lazım. Tabii hikayesi, Evet. izahı, detayıyla birlikte efendim. Dört başını mamur bir şekilde. Baki aynı zamanda çok büyük bir din alimidir. Evet. Fıkıh üzerine eserleri vardır. Anadolu kazaskerliğine tayin edilmiştir. Müftiliğin üstünde o zamanki makamlardan. O zaman biraz hayatından da bahsedelim hocam. Evet, şiire geçmeden. kendisi İstanbullu bir ailenin çocuğu. İstanbul'da doğmak ve büyümek gibi bir şansa sahip. Mükemmel bir eğitim almış olduğu anlaşılıyor. Fakat mütevazi bir ailenin çocuğudur. Şiirdeki dehası zati tarafından keşfediliyor. Zati'nin mevkiine ya da dükkanına giden gençler divan şiiri öğreniyorlar. Baki de Zati'nin talebelerinden birisidir ama boynuz kulağı öyle geçiyor ki Zati çok gerilerde kalıyor. Derken saray tarafından keşfediliyor. Mükemmel bir sanatı teşvik örneği olarak Baki hep ödüllendiriliyor. Hep el üstünde tutuluyor. Fakat bütün şairler gibi nankördür ve kadrinin bilinmemesinden hep yakınır. Daha nasıl bilinecek? Bir beyitle bir yalının hediye edildiği söyleniyor. Rivayetler üzerinedir. Bizzat kendisi Şeyhülislamlık makamına taliptir. Bu noktada bazı açıklamalar yapmam lazım. Şeyhülislamlık ne demek? Ne demek hocam? Günümüzdeki diyanet işleriyle karıştırılmamalı. Öyle Din zannediliyor. değil, ilgisi yok. Günümüzde daha çok Anayasa Mahkemesi başkanlığına yakındır. Evet. Şeyhülislamlık şu demek, yapılan icraatın kitap ve sünnete ne kadar uygun olduğunu denetleme mekanizmasıdır. Evet. Yapılan işlerin ne kadar kanuni olduğunu, ne kadar hukuki olduğunu denetleme mekanizması Şeyhülislamlık. Ve o kadar yetkilidir ki pek çok padişahı düşürmüştür. Tek fetva ile padişah düşürebilir. Şeyhülislamlık sayesinde bizde asla batılı anlamda diktatörlük olmadı. Bir 4. Murad'ı istisna kabul ederseniz her padişahın üzerinde Demokles'in kılıcıdır Şeyhülislam. Fetvayı verdi mi düşürür. Şeyhülislamlık böyle bir şeydir. Ve Baki 16. yüzyılda Şeyhülislamlığa taliptir. Çok istemektedir o makama gelmeyi. Ama zamanın Darul Meşahat dediğimiz Şeyhülislamlığı seçen mekanizma Baki'yi sırf şair olmasından dolayı uygun görmez. Çünkü şair. Haklı da bir gerekçe sanki. Elbette. Şairliği biraz hafiflik görüyorlar. Biraz ciddiyetsizlik olarak görüyorlar. Bütün İslam hukukunun temsil edildiği makamın ciddiyetine şair birisinin gelmesine uygun bulmuyorlar. Haklı haksız ayrı mesele. Ama sırf şair olduğu için Baki olamıyor. Olamayınca kızıyor. Bir şairi kızdırmayacaksınız. Hele bu Baki ya da Nef'i. Dillere destan olursunuz. Elbette. Sonra. Ve yazıyor, gazel yazıyor. Yine bir parantez açayım. Çok yanlış olarak öğretilir liselerde gazel. Gazel ne? Efendim aşk, kadın, tabiat. Hayır efendim. Her konuda gazel yazılmıştır. Şimdi biraz sonra okuyacağım gazelde ne aşk vardır, ne kadın vardır, ne tabiat vardır. Adam Şeyhülislam olamadığı için kızmış gazel yazmış. Bir öfke vardır. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Baş eğmez öz edaniye dünyayı dun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Biz müttekâi zerkeşi caha dayanmazız. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Minnet hudaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Bu şiirde öyle bir mağrurluk, öyle bir gurur kırıklığı ve öyle bir meydan okuma vardır ki
beyit beyit gidecek olursak, ilk beyit, matla beyit. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Aşkın buyruğuna karşı bağlılığımız candandır. Birinci mısra klasik divan şiiri girişi. Divan şiirinde gazel ya sevgilinin güzelliğini överek başlar ya aşkın azametini anlatarak. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Aşkı övdü. İkinci mısra hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Bakın burada bir olamayışa karşı teslimiyet. Hükmü kaza kader demek. Allah'ın mukadderatına karşı zerre kadar inadımız yok diyor. Belli ki baki bir olamayışın kabullenişi içindedir. İkinci beyte geçelim. Baş eğmez öz edaniye dünyayı dun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Bu düşük dünya için aşağılık insanlara baş eğmeyiz. Bütün tevekkülümüz ve itimadımız Cenab-ı Hakk'adır. Allah Allah, bu aşağılık insanlar kim? Kimlere kızıyor? Düşük dünya için düşük insanlara başımızı eğmeyiz diyor. Birinci mısrada Baki'yi öfkelendiren bir ekip var. Baki'nin günümüzdeki amiyane tabirle işine çivi koymak mı derler? Evet. Taş koymak mı Taş derler? koymak. Ha, taş koymak. Şeyhülislam olamamış. Onlar alçak insanlar. Baş eğmez öz edaniye dünyayı dun için. Bu aşağılık dünya için aşağılık insanlara baş eğmeyiz. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Üçüncü beyte geçelim. Biz müttekâi zerkeşi caha dayanmazız. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Müttekâ ne demek? Tekkelerde tasavvuf erbabınca kullanılan uyumamak için başın dayatılan bir asadır. Onun adı müttekâ. Riyazet, çila halindeyken uyku mümkün olduğu kadar az geçiştirilir. Tasavvuf ehli çiledeyken az uyur, az yer, az içer, hep zikir fikirle meşguldür. Zaten çile bunun için var. Tabii dizüstü uyurlar. Yani uzanmak falan yok. Kafa düşmesin diye başlarını, alınlarını dayattıkları aletin adı mütteka. Alın yeri vardır. Baston gibi bir şeydir. Böyle dayatırlar. Bunun adı mütteka. Bakın Baki ne diyor? Nereden nereye? Biz müttekayı zerkeşi caha dayanmazız. Biz mevki ve makamın altın işlemeli müttekasına başımızı dayatmıyoruz. Mevki ve makamı istemiyoruz. İstemiyorsan bunları niye yazıyoruz? Şair işte. Biz mevki ve makamın altın işlemeli müttekasına başımızı dayatmıyoruz. Hakkın kemalı lütfunadır istinadımız. Bizim bütün dayanağımız Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhameti ve lütfunun ümididir, beklentisidir. Güzel. Hep vurdu. Bakın son beyitte günümüzde olsa acaba neler olur? Son beyitten yüksek İslam medeniyetinin şaire sağladığı özgürlüğe dikkat edin. Minnet hudaya, devleti dünya fena bulur. Baki kalır sayfaya alemde adımız. Allah'a şükürler olsun ki bu devlet yıkılacak. Bunu kim söyleyebilir bunu? Baki söylüyor, Kanuni'nin huzurunda okuyor bunu ve ödüllendiriliyor. Çünkü yüksek İslam medeniyeti, şaire bu kadar sonsuz özgürlük verilmiştir. Allah'a şükürler olsun ki dünya devleti bir gün bitecektir, yıkılacaktır, tükenecektir. Hangi devlet için bunu söylüyor? Devleti ebed müddet. Osmanlı için bunu söylüyor. Evet. Bunu söyledi diye hainlikle yaftalanmıyor. Evet. Allah'a şükürler olsun ki devlet de bir gün yıkılır, baki kalır sayfaya alemde adımız. Alem sayfasında ismimiz ebediyen kalacaktır diyerek şair meydan okuyor. Hani dal kavukluk idi divan edebiyatı? Günümüzde bu beyitleri günümüz şartları içinde söyleyebilmek mümkün müdür? Yüksek İslam medeniyetinin şaire verdiği söyleyiş özgürlüğünden muhteşem bir numune okudum size. Baki kelimesini özellikle hemen her beytinde hem ebedi hem kendi mahlası olarak kullanmak şeklindeki tevriyeyi burada da yapmış. Eyvallah. Baki kalır sayfaya alemde adımız. Ebediyen kalır ya da ismimiz baki olarak kalıcıdır demeye getiriyor. Dediği de yalan değil. İşte Evet. Baki'yi konuşuyoruz. Kalmış ki Evet. 2022 Evet, yılında değil mi? bir Bugün akşam üzeri. bir bunları akşam üzeri konuşuyoruz. konuşuyoruz burada. Evet. Allah razı olsun. Hocam şiirlerle yine devam edeceğiz ama Baki'nin en mühim vasıflarından birisi Sultan-ı Şuara Evet. unvanına sahip olması. Sultan-ı Şuara olmak ne demek ve Baki'ye niçin verilmiştir diye bir doktora tezi konusu sorusu Efendim, sorayım hocam. Tabii 700 yıl süren, kesintisiz süren bir divan edebiyatı var. Divan edebiyatının
dışındaki oluşumlar en fazla 20 sene sürmüş. Hep kadık kalmıştır. Başlangıçtan günümüzde de hala devam eden ve kesintisiz süren tek edebi ekolumuz divan edebiyatıdır. Ve tabii çok büyük bir muhteşem geçmişe ve birikime sahip olduğu için zamanla muazzam gelenekler ortaya çıkmış. Mesela sahibi hamse olmak bir rütbedir divan şairi için. Nedir bu? 5 roman yazmış adam. Yani 5 mesnevi hayatındayken kaleme almışsa sahibi hamse. Bir de sultan-ı şuara olmak var. Şairler sultanı. 100 yılda bir. Yani o yüzyılın, o asrın bütün şairlerinin ilerisinde olduğuna dair edebiyat mahfillerince bir kanaat oluşmuşsa ona bu ünvan veriliyor. Bu ünvanın yanında ödül veya herhangi bir maddi var mı maddi bir şey var mı bilmiyorum. Ancak bildiğim kadarıyla Baki Sultan-ı Şuara ünvanını elde ediyor. İtiraz da olmuyor. Nabi bir istisnadır, Şeyh-ü Şuara'dır o. Evet. Ona bu ünvan veriyor. Şairler şeyhidir, piridir. Yakışır da. Tabii tasavvuf var, Nabi'de Ne yok? mavera vardır. Baki'de ise şiir vardır. Eyvallah. Baki'nin şiirinden ötürü Şeyhülislamlığa geçemeyişinin sırrını İmam Şafii'de arayabiliriz. Bakın ne ilgisi var diyeceksiniz. Evet. İmam Şafii çok büyük bir şair. Şafii divanı var. Eyvallah. Keşke düzgün bir çevirisi yapılsa da okuyabilsek. Seçmeleri vardı. Onu okudum. Çevirisi bile, Türkçe'ye çevirisi bile o kadar şiirseldir ki insanı mest ediyor. İmam Şafii Hazretlerinin divanı. Malumdur, İslam aleminde, İslam şiirinde övünme vardır. Fahriye diye bir gelenek var. İmam Şafii bile bunu yapmış. Ben de övünmeyen şair görmedim. Yunus Emre övünür mü sizce? Yunus gibi bir derviş. Miskin Yunus, günahkar Yunus, zavallı Yunus. Ama iş şiire geldi mi? İşte geldim ki manayı ayan eyleyem. Bir söz ile yeri göğü hayran eyleyem. Eyvallah. Bunu Yunus söylüyor. Övünmeyen şair yok. İmam Şafii gibi bir zat övünür mü hiç? O da övünüyor. Niye? Peygamberimiz huzurunda övünen sahabiye niye övündün dememiş, yasaklamamış. Dinin en yücesi tarafından yasaklanmamış ya, artık şairleri kim tutar? Çok da faydası vardır. Şairin övünmesi diğer istidatları sahaya davet eder. Rekabete yol açar. Başkalarını tahrik eder. Edebiyatımız gelişir. İmam Şafii Hazretleri bir fahriyesinde yani övünme şiirinde diyor ki ilmimden utanmasaydım lebitten de güzel söylerdim. Aa, çok mühim bir nokta. Bu söz İmam Şafii'ye ait. Biraz açabilir İlmimden miyiz utanmasaydım lebitten de güzel söylerdim. Lebit kim? En büyük Arap şairi. En büyük şair istisnasız. Çünkü Lebid'in bir sözü hadis içinde geçer. Peygamberimiz onun bir mısrağını telaffuz etmiş. Hadis-i şerif içinde şiiri geçen bu kadar bahtlı, bu kadar şanslı bir şair. Cahiliye döneminde yaşamış. En büyük Arap şairi kabul edilir. Efsanevi şair Lebid. İmam Şafii ne diyor? İlmimden utanmasaydım o beni engelledi. İlmimden haya etmeseydim Lebid'den de güzel söylerdim. Peki ilmimden niye utanıyorum? Kritik Şiir, bir nokta. evet. Çünkü şiir bir yönüyle hafifliktir. Kur'an-ı Kerim'de şiirden ve şairden bahseden ayetlerin şairi ve şiiri yerdiklerini görürüz. Evet. Büyük oranda yerme var Evet, değil mi? yerer. Çünkü Allah kelamına karşı şair haddini bil, otur oturduğun yerde. Kur'an bunu söyler. İşte şu Ara suresinde ayet. Şairlere ancak azgınlar uyar. Onların her vadide şaşkın dolaştıklarını ve yapmadıklarını yaptık dediklerini görmez misin? Ancak Allah'ı çokça zikredenler ve haksızlığa uğrandığında hakkını alanlar hariç. Bir tarafıyla kurtarır. Peygamberimiz buyuruyor, şairler yalancıdır. Hadis-i şerif. Böyleyken şaire hırkasını veriyor. Şairi böyle ödüllendiriyor. İnce bir nokta. Tabii, tabii. Yani şiir iki taraflı keskin, hayra da şerre de son derece müsait bir ustura. Bir yönüyle şair cücedir, bir yönüyle dev. Normal adam değildir. Evet. Heva-i nefse çok uygundur. Bu yönüyle ilim erbabı tarafından hafiflik olarak kabul edilmiştir. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi ile karşılaşıncaya kadar şiiri haram sayar. Tek mısra zaten söylememiş, söyleyeni de bırakmamış. Şiir yakışmaz bize diyor. Biz ilim erbabıyız. Ta ki Şems-i Tebrizi ile görüşün. Görüşünce bu defa dünyanın en büyük şairi ortaya çıkıyor. Evet. Kendisi şiir söylemeye başlıyor. Şiir böyle civa gibi bir şey. Ela hoca gelmez. Peygamberimiz buyuruyor. Şairler yalancıdır. Sahih hadis. Yine Peygamberimiz buyuruyor. Yine sahih hadis.
cennetin anahtarları şairlerin dilindedir. Bu çok kritik bir ifade. Evet, Çok evet. mühim. Mevlana'nın şair değil mi? Evet. Nice şair sahabiler var. Huzurunda okumuşlar, cübbesini çıkarıp vermiş. Bunlar da şair. Ödüllendirmiş Peygamberimiz. Şiirin ve şairin böyle hafif, olumsuz bir yönü olduğu için İmam Şafii diyor ki ilmimden utandım. Yoksa Levit'ten de güzel söylerdim ama benim ilmi tarafım var. Yani yakıştıramadım kendime demeye getiriyor. Baki'yi niye getirmediler Şeyhülislamlık makamına? İslam hukukunu temsil edecek. O kadar ciddi, o kadar kılı kırk yaracak bir makam ki bir şairin oraya gelmesi hafiflik sayılır. Ama Baki'den sonra zihniyet tamamen değişiyor, bozuluyor. Hep Şeyhülislam şairler dönemi başlıyor. Yahya, Bahai hepsi Şeyhülislam. Bakiye ise o makam maalesef çok görüyorlar. Çok gördükleri için de bu şaheseri kaleme alıyor. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Yine şiirle devam edelim hocam. Bir gazelini daha lütfeder misiniz? Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Gazellerinden çok beyitleri aklımda. Tam bir gazel konuşma esnasında gelebilir. Öyle hemen pat diye aklıma Eyvallah. gelmiyor. Saldın beni redifli bir Ha doğru. Dur onu gazeli okuyayım. var. Eğer var, gördüm. lütfederseniz o Evet. bütün Türk edebiyatını etkilemiş Aldın beni. Evet. bir şiir malumunuz. Hattın- İzahıyla beraber yalnız Evet. hocam. Hattın hisabın bil dedin. Kavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin. Sevdalara saldın beni. Geh ab veş giryan edip, geh bad veş puyan edip, Mecnun'u sergerdan edip, sahralara saldın beni. Vaslım dilersin çün didin, lütfedi ben olsun dedin. Yarın dedin, bir gün dedin, ferdalara saldın beni. Yusuf gibi izzette sen, Yakub veş mihnette ben. Dil sakinü beytül hazen, tenhalara saldın beni. Baki sıfat verdin elem, ettin gözüm yaşını yem. Kıldın gariki bahri gam, deryalara saldın beni. Şu Evet, inci gibi söyleyişteki dizmiş. Muazzamlığa İnci bakar gibi mısın? dizmiş hakikaten. Hangi birinin birine girsen bütün divan edebiyatı çağrışımlarını Evet. Kısa kısa da anlatmak olsa izah gerekir. edebilirseniz hocam. Dikkat ederseniz ıstırabı konu edinmiş ancak şiir ıstıraba galiptir. Fuzuli'de olduğu gibi ıstırapla şiir at başı gitmez. Şiir içinde ıstırap çok mükemmel bir malzeme olarak kullanılmıştır. Sevgiliyi suçluyor. Hattın hesabın bil dedin, kavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin, sevdalara saldın beni. Saldın beni redifi bir suçlamadır, bir ithamdır. Evet. Genellikle hele klasik şiirimizde sevgili hep övülür, göklere çıkarılır. Akıl almaz benzetmeler, kıyaslar, teşbihler, mecazlarla, ilahi çizgilerle bezeli, hayal edilmesi imkansız. Gerisinde mutlak güzellik, görünen sevgiliyi biz düşünürüz. Divan şiirinde sevgili bu. Çok nadiren sevgili suçlanır. Sevgiliyi bazen de sanık sandalyesine oturtururlar. İstisna yani. Fuzuli'de de bu var. Yok mu mesela bunca kimey mah efkanım işittin geceler demedin bir gece kimdir bunca efkanı eyleyen. Fuzuli'nin bu. Eyvallah. Hatta çok ileri şekilleri de var. Beni bedbaht ettin bedbaht olasın sen. Eller sultan ola bir taht kalasın sen Eyvallah. demiş şairin biri. Kavgalara saldın beni diyor. Sevgiliyi suçluyor. Sevgilinin umursamazlığının aşık rolündeki şair üzerinde tahribatı dile getirilmiştir. Bana bunu yaptın, bana bunu yaptın. Sonunda beni ne hallere düşürdün diyerek bu şiiri yazılma vesilesi olarak sevgiliden görülen cevr-ü cefa dile getirilmiştir. Bu şiirin özü, teması budur. Eyvallah. Diğer beyitleri de izah edebilirseniz hocam. Geh abı veş giryan edip, geh badı veş puyan edip, Mecnun'u sergerdan edip, sahralara saldım beni. Bazen beni su gibi gözyaşımın içinde kendim eridim ve gözyaşıyla aktım demeye getiriyor. Ab veş giryan edip. Bazen su gibi beni akıttın. Geh badı veş puyan edip. Bazen rüzgar gibi beni savurdun. Mecnun'u sergerdan edip. Bazen Mecnun gibi beni başı dönmüş bir vaziyetten mest edip sahralara saldın beni. Çöllere beni salıverdin. Bütün bu kadar rollerimin değişmesinin sebebi, suçlusu, sanığı sensin ey sevgili demeye getiriyor. Hızla geçiyorum. Tabii bunların sanatlarına girsem Evet. çok konuşurum çağrışımlarına. Vaslım dilersin çün dedin, lütfedi ben olsun dedin. Çok ilginç. İlk defa divan şiirinde sevgili evet diyor. Çok nadir, Evet. milyonda bir rastlanan beyitlerden biriyiz. Sevgili hiç evet der mi?
demediği için sevgili Evet zaten. tabii. Vaslım dilersin çün dedin. Lütfedi ben olsun dedin. Bana kavuşmayı diledin diyorsun ki bana kavuşmak mı istiyorsun? Lütfediyorsun ve tamam diyorsun. Olsun. Yarın dedin bir gün dedin. Ferdalara saldın beni. Biraz Meğerse beni samimi değil mi? kandırıyor musun? Bugün yarın dedin. Ferdalara saldın beni. Aklıma memleketime ait bir el ezber divan şiirinin Harput musikisindeki yeridir. Geldi. Daha sonra onu Ahmet Kaya da söyledi. Güzel bir yorumla. Bir gün bugün dedin, yarın dedin. Aylar oldu gelmedin. Aynı şey işte. Yarın Çok dedin, söyleyiş. bir gün dedin. Ferdalara saldın beni. Yusuf gibi izzette sen. Bakın çağrışımlar, telmihler sevgili Yusuf gibi güzeldir. Ve Yusuf Mısır'ın azizidir. Mısır'ın sultanıdır. Yakup veş mihnette ben. Ve gözleri ağlamaktan gözleri kör olmuş Hazreti Yakup Aleyhisselam. Yusuf gibi izzette sen, güzellik, izzet, taht, taç sende. Hazreti Yakup gibi neredeyse kör olacak kadar perişan olmak da bende. Dil sakini beytül hazen. Gönül Beytül Hazen'in sakini. Beytül Hazen ne demek? Beytül Hazen son zamanlarda Hazreti Yakup ağlamalarından kimse rahatsız olmasın diye kendine özel bir hücre yaptırmıştı. Gözleri de kördü. Kendini oraya hapsetmişti. O yüzden lakabı Mahbeseyn kaldı. 2 hapis içre. Hem göz yok hem kendisi hapiste. Orada ağlar dururdu. Oranın adı Külbe-i Ahzan ya da Beytül Hazen. Hüzün evi. Şair burada ne diyor? Dil sakini Beytül Hazen. Gönlüm Beytül Hazen'in sakini. Yani o hücrenin yerleşik, mukim insanı. Tenhalara saldın beni. Ağlamanın samimi olanı gizli olan ağlamaktır. Göstere göstere değil. Bir Allah bilecek o gözden akanı, bir Allah görecek. O çok kıymetlidir. Ne diyordu? Ey sevgili bir gün bana yar demedin, yar demedin. Tenhalarda yana yana ağlayanım var demedin. Bu samimidir. Tenhalarda ve Allah bilecek. Başkasına göstermek, şov yapmak yok. O gözyaşını bir Allah bilecek. Tenhalara saldın beni derken şair samimiyetini anlatmaya çalışıyor. Baki sıfat verdin elem. Son beyit geldi ya ismini söyleyecek. Baki sıfat verdin elem. Öyle bir elem verdin ki bu elem ebedi. Bitmeyecek bir üzüntü. Baki bu. Aynı zamanda baki gibi, bakiye verdiğin gibi bana da elem verdin demek istiyor. Mükemmel bir kinaye ve tevriye örneği. İttin yaşını yem. Yem deniz demek. Divan şiirinde denizin pek çok bahar derler, yem derler, fülk derler. Efendim başka ne? Derya denir, umman denir. Deniz dendi mi bütün İslam medeniyetinin en güzel kelimeleri adeta seçile seçile süzgeçten geçirilmiş Baki'nin şiirinde. Divan edebiyatı bunları topluyor zaten. Baki sıfat verdin elem, ittin gözüm yaşını yem, kıldın gariki bahrı gam. Tenasüplere bakın. Sudan, denizden bahsetti ya. Gam denizinde boğdun beni diyor. Deryalara saldın beni. Deryalara salmak ne demek? Bir kişi elinizden kopmuş ve dalgalar onu almış götürmüşse artık ona ulaşabilir misiniz? Bu kadar ümitsiz ve imkansız bir aşkı şair sezdirmektedir bize son beytte. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Biraz eserlerine değinebilir miyiz hocam? Şiirlerinde dini konularda çok fazla Çok ilginç. Bu kadar büyük bir İslam alimi Evet. eser vermiş. evet şiirlerine Naatı bile yok. yansımıyor. Evet. Naat yok. Naat yok. Bakın münacat Nedim'de yok. bile naat var. Evet. Nedim. Baki'de yok. Baki'de naat yoktur. Niye Evet. yok? Olmaması edep. Evet. Bazı divan şairlerinin hiç naat yazmamış olması ki şahsiyet olarak, seviye olarak bakıyorsunuz nasıl naat yazmaz? Peygambere karşı bir bağlılığı mı yok bu adamın? Hayır, tam tersine. Peygambere şiir yazmakta kalem 2 büklüm kalmış. Edep etmiş. Şiiri sadece şiir olarak kabul etmiş. O noktaya kadar getirememiş. Bu bir edep tarzı, bir suskunluk halidir. Nitekim bunu ben Necip Fazıl'da gördüm. Es-Selam diye bir şiir kitabı var. Evet. Merhum Çok üstadımız ilginç. Necip Fazıl. Çok da bilinmez Evet. aslında. Sadece çileyi biliriz. Çileyi biliriz. Çile'de mükemmel şiirleri Evet. var. Necip Fazıl dendi mi önümüzdeki yüzyıllara kalacak nadir şahsiyetlerden biri olarak görürüm. Es-Selam'ı okuduğumuz zaman hiç de Necip Fazıl'ın ustalığını onda göremiyoruz. Allah Allah. Bu kadar büyük bir şair hem de peygambere yazdığı şiirlerinde niçin bu kadar adeta yavan kalmış? Çünkü peygamberi söz konusu Edeben, ediyor. değil mi? Evet. Edep şiir söylemesini engelliyor. Baki hiç söyleyememiş. Baki'nin
naatinin bile olmaması, dini şiirlerine divan, kendisi bir Şeyhülislam'a kadar gelen adam. Evet, evet. Düşünün, Şeyhülislamlığı zorlayan adam. Dini şiirleri yok. Şeyhi'de de o vardır. Mahlas Şeyhi. Tasavvufi bir mahlas. Hacı Bayram Veli'nin halifesi. Düşünün, icazetli şeyh bu adam. Böyleyken şiiri sadece sanat olarak görmüş. Din, edep, işte efendim tasavvuf, mavara gibi ufuklar şiire izin vermemiş. Sen buralara giremezsin demiş. Evet. Sen benim oyuncağım. Baki'de de bu hali görürüz. Dini şiirleri yazmaması, bu kadar büyük bir din alemi niye yazmamış? Karşı olduğun için değil. Dışında olduğu için de değil. Sadece Evet, tam edebinden. içinde olduğu Evet. için. Edebinden. Eyvallah. Şiiri sokmamış oralara. Şiir dışındaki bütün eserleri ama dini konularda değil mi Elbette. hocam? Yani Elbette. biraz bahsedebilirseniz. İşte fıkhi manada Evet. eserlerin Arapça isimlerini hatırlamaya çalışıyorum da İslam fıkhına dair eserler Zahili cihat, yazmıştır. 40 hadis vesaire. Evet. 40 hadis tercümesi Tabii. var. Hadis ilmine vakıf kendisi. Daha çok fıkıh üzerine derinleşmiş ve özellikle dili gayet de güzeldir. Çok da tatlıdır yani. Bir ilmuhal üslubu içinde yazmış. Yazarken de çok derin hakikatlere girmiş. Bunlar var. Yani bir Muhiddin-i Arabi derecesinde olmamakla beraber hakikaten bu adam Şeyhülislam olmalıdır diyebileceğiniz kadar ilmi yönünü serdeder orada. Ama divanına ve şairliğini adeta kırmızı çizgiyle ayırmış. Siz bu alana giremezsiniz. Evet. Bu şekilde şey yapmış. Eyvallah. Baki'nin özelliklerini. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın Sıhhat gazeli olduğumuz bir olarak bildiğimiz bir gazeli var. Evet. Bu gazele de Baki Efendi'nin bir tahmisi var efendim. Lütfederseniz. O meşhur Evet. halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Hı hı. Biraz da izah edebilirseniz efendim. Şey çok ilginç değil mi? Devlet reisinin bir gazeli ve şiirin reisi adeta Evet. Sultan-ı Şuarası birlikte şiir yazmışlar gibi. Bu çok mükemmel bir Evet, örnek. tahmisten yine bahsetmem lazım. Evet. Bir divan şairine başka bir şairin müdahalesi demek. Evet, güzel. Bir Güzel divan tanımlama. şairi bir gazel yazar. Farklı zamanda yetişen başka bir divan şairi o gazelin her beytine 3 mısra eklerse 2 mısralık beyit 5'e çıkar. Bunun adı tahmis, yani beşleme Eyvallah. olur. Üstadım arzu buyurursanız şiirin tamamını önce bir dinleyelim sizden. İşte oraya gelmek için Evet, hikayesini tamam. anlatıyorum. Sonra teker teker Evet. bentlerden gideriz inşallah. Muhibbi mahlasıyla yazan Cihan İmparatoru, Kanuni İmparatoru burada emperyalizm anlamında söylemiyorum. İhtişam manasında söylüyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın şair olduğunu biliyoruz. 1000'den fazla gazeli var. Çok ünlü gazelinin matla beyti ise vecize olmuştur. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Halkın diline yerleşmiş. Bu nasıl divan şiiri? Saray edebiyatına bakın, herkesin dilinde. Bu gazeli Baki tahmis etmiş. Yani her beytinin üzerine 3 mısra eklemek cüretinde bulunmuş. Baki'nin girdiği, ulaştığı noktalara bakın. Evet. Cihan Padişahı'nın şiirine müdahalede bulunuyor. 3'er mısra ekliyor her beyte. Came-i sıhhat hudadan halka bir hilat gibi, bir libası fahir olmaz cisme ol kisvet gibi, var iken bahtu saadet kuvveti kudret gibi, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ehli vahdet kainatın akilü danasıdır. Merdi farig alemin mümtaz-ı müstesnasıdır. Gör nedir ol kim sözü güya Mesih enfasıdır. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Taati hak munisi bezmi bekadır akibet. Sıhhatı canu beden senden cüdadır akibet. Badı sarsardır fena alem hebadır akibet. Kobo ayşı işreti çünküm fenadır akibet. Yar-ı baki ister isen olmaya taat gibi. Alemi gözden geçirsen eylesen 1000 yıl rasat. Devr içinde durmasan görsen hezaran nikübet. Her taraftan aksa dünya malı gelse la yuat. Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çar hiçre bir saat gibi. Menzili asayişi ukbaya istersen vüsul. Hubbu dünyadan feragat gibi olmaz doğru yol. Şadmen erbabı uzlettür hemen baki melul.
Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi, farig ol, olmaya vahdet, makamı güşe-i uzlet gibi. Ne muazzam bir şiir değil mi hocam? Evet. Hakikaten zirveler buluşmuş. En azından bazı bentlerini izah edebilirseniz efendim. Estağfurullah. Estağfurullah efendim. Cüret edeyim. Estağfurullah. Lütfedersiniz. Estağfurullah. Birini seçelim. Şimdi tabii ilk matla beyit Matlar İnsan- ne demek hocam? Matlar ne demek? gazelin ilk Tabii giriş derste beyti. gibi her şeyi İlk birinci beyti matla beyit, giriş evet, beytidir. tulu ettiği beyt, Evet. değil mi? Doğduğu beyt. Evet, gazele giriş yapıyor ve Cihan Padişahı bu matla beytinde insandaki afiyetin, sağlığın ne büyük nimet, ne fark edilmez bir nimet olduğunu vurguluyor. Hemen ben de burada şunu vurgulayayım. Demek ki gazele her şeye yazılıyormuş. İlla aşk, kadın, Evet. tabiat değil. İnsandaki can sağlığı. Allah can sağlığı versin demiyor muyuz? Nitekim hadisi şeriftir. İki şeyde insanlar gafildir diyor. Bir sıhhat, gitmeden anlaşılmaz. Bir de boş zaman. Peygamberimiz buyuruyorlar. Doğru. Kanuni yazmış. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Halk içinde devlet kadar kıymetli bir nesne yok. Herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Devletle gidiniz, Allah devlet versin, payidar olunuz gibi dualar hep devlet Devletiniz üzerine. daim olsun. Ama bütün devlet her şeyiyle bir kere sağlam, acısız, sancısız nefes alıp vermenin karşılığı değil diyor. Kanuni bunu söylüyor. Baki üste 3 mısra ekliyor. Oradan gelelim. Came-i sıhhat hudadan halka bir hilat gibi. Allah'ın lütfetmiş olduğu sağlıklı olmak keyfiyeti adeta insanlara Allah'tan gelen bir hilat kelimesinin günümüz ödül elbise gibidir diyor. Evet. Ödül elbise. Üniforma gibidir. Sağlıklı olmak Allah'ın sunduğu sıhhat üniformasıdır. Baki'nin dediği bu. Bir libası fahir olmaz cisme ol kisvet gibi. Hiçbir elbise Allah'ın vermiş olduğu sağlıklı olmak görüntüsüne denk gelemez. İkinci mısrada da söylediği bu. Gelelim 3'e. Şimdi 3'te son mısrayı söyledi ya, Kanuni'ye yol verecek. Bakalım bakın nasıl viraj alıyor. Var iken bahtu saadet, kuvveti, kudret gibi hemen yol alıyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Var iken bahtu saadet, kuvveti, kudret gibi. Evet, Allahu Teala'nın böyle de nimetleri var. Hele hele devlet dedikleri halk içinde çok çok göklere çıkarılan, özlenilen, idealize edilen bir kavram var ama olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Her ne kadar bütün bunlar var ise de devlet bütün ihtişamıyla bir kere sağlıklı, rahat nefes alıp vermenin dengi değildir diyor. Aklıma geldi. Bundan birkaç ay önce sosyal medyada denk geldim. Tokyo'da galiba ya da uzak doğu ülkelerinden birinde bir kendisi profesör olan yaşlı bir bilim adamı koah hastalığına yakalanmış. Rahat nefes alamıyor. Alamayınca kendisi tıpçı zaten. Kendisi sağlıkçı, doktor. Öğrencileri falan uğraşıyorlar, cihazlar bağlıyorlar. Şunlar rahat nefes almasını sağlamak için. Bu zat ağlıyor kameraya karşı. Ağlayınca öğrenciler efendim acıdı mı? Onun için hayır diyor, ona ağlamıyorum. Diyor ki bu kadar zamandır sağlığım yerindeyken Allah bana hiçbir ücretsiz, hiçbir külfetsiz bu nefes almamı sağladı Tanrı. Şimdi ise ne kadar masraf edilmesi gerekir ki ben rahat nefes alıp vereyim. Şu cihazlara bakın, şu yaptığınız işlemlere bakın, şu uğraşmalara hepsi bir nefes alıp vermek. Elden gidince insan fark ediyor. Kanuni'nin bu beytini okunca o aklıma geldi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hakikaten de öyledir. Bir kere bir nefes alıp vermeyi ağrısız sancısız başarabiliyorsan bundan büyük nimet yoktur. Devlet ne ki bunun yanında? Devlet ne ki? Nefes alıp vermeyi başarabilmek. Ve dikkat edin ne büyük bir lütuf ve keremdir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün canlılara oksijeni alıp vermenin ucuzluğunu, bolluğunu, bereketini düşünün. Allah vermiş. Evet. Allah vermiş. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu bir şerh değildi efendim. Şerh olsa sanatlarına, Evet. çağrışımlarına, bütün Kısaca divan günümüz Türkçesini edebiyatı içinde aktarma. bunu görmeye çalışacaktık. Ancak mesajın rahat anlaşılmasına uğraştım. Hayati hocamızın tabiriyle Türkçeden Türkçe'ye tercüme Evet, tercüme yapıyoruz ettik, aslında. Evet, evet. efendim.
Evet. Şimdi 16. yüzyıldan 16. yüzyılın şairinin tahmisini okuduk. Evet. 16. yüzyılda yazılmış Baki'nin şiirine 20. yüzyıldan Yahya Kemal Beyatlı Oo, Taştir ile meşhur. cevap Evet, veriyor. Taştir, evet. Bir 10 dakikamız kaldı hocam. Bu şiirle programımızı hitama erdirebiliriz. Onu bulabilsem bir dakika. Baki'nin gazelini Taştir. Evet. Şimdi Taştir bu. Demek ki ilk mısra ile son mısra Baki'ye ait. Ortadaki mısralar Yahya Kemal'e ait. Evet. Evet. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Pürdür hayali yar ile her lahza yadımız. Mevkuftur o mahe samimi fuadımız. Ahir varınca haddine hesti işadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. İlk mısra son mısra Baki. Ortadaki mısralar 500 sene sonra Yahya Kemal. Baş eğmez üzedaniye dünyayı dun için. Ettik feda zevahiri şevki derun için. Sattık meta ömrü meyla algün için. Nöbet çalınca rıhleti milki sükun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Biz müttekâi zerkeşi caha dayanmazız. Balini bahtı cayi mübahat sanmazuz. Pervane var şem'i mükafata yanmazuz. İkbal için mevaidi iblise kanmazuz. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Zühdü salaha eylemeziz iltica hele. Asar-ı ittikaya bedel cam alıp ele. Dünyada varımız yoğumuz vermişiz yele. Çekmekteyiz kavafili uşşaka meşale. Tuttu eğerçi alemi kevni fesadımız. Meyden safayı batını humdur garaz heman. Değmezdi yoksa sekrine peymane-i mugan. Her cam içinde seyredilir başka bir cihan. Şürb-i müdam için neye kıldık fedai can? Erbab-ı zahir anlayabilmez muradımız. Eyvallah. Minnet hudaya, devleti dünya fena bulur. El hak gazelde neşve-i baki beka bulur. Ahlaf o nazme yuş tutarken safa bulur. Taştirimiz bu sayede az çok baha bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Çok dikkatimi çeken bir noktaya Eyvallah. değinmem lazım. Son bentte Yahya Kemal gibi bir şair Baki karşısında ismini yazmamıştır. Evet. Kemal geçmiyor burada. Evet. O da kemaline delalettir Tabii, değil mi tabii. efendim? Bir Yani iki şairler bendini- başka bir şairin başka bir şairi hele Yahya gibi Kemal gibi Evet. kabul etmesi çok nadirdir ama edince de tam ediyorlar. Evet. Mesela çağdaştırlar. Necati Bey zamanının en büyük şairi kabul ettiği Ahmet Paşa'ya bayılır. Başka hiç kimseyi kabul etmez ama mesela diyor Necati Bey'in asıl ismi İsa'dır. Devşirmedir kendisi. Diyor İsa göğe bile alsa dem vurur rahmetten. Telmihleri bir görüyorsunuz. Evet. Hazreti İsa'nın göğe çıkması ve son peygamberden bahsetmesini çağrıştırıyor. Ben göklere bile çıksam varsa yoksa Ahmet Paşa demeye getiriyor. Aynı şekilde Yahya Kemal de Baki gibi bir üstadın şiirini taşdir ederken son kısımda mutlaka kendine ait bir imza koyması lazım. Koymuyor. Baki tek kalıyor orada. Bu da şairlerin birbirine gösterdiği jestten mükemmel bir örnek. Bir iki bendini izah edebilir misiniz hocam? Bakalım. Şimdi ilk beyt nasıl taşdir edilmiş bakalım. Ne diyordu? Hatta bu programın ilk başında okudum onu. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Yahya Kemal ortaya 3 mısra eklemiş. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Pürdür hayali yar ile her lahza yadımız. Aşkın buyruğuna bağlılığımız candandır. Ve her an sevgilinin hayali ile yadımız, iç alemimiz, batınımız malamal doludur. Başka bir şeye yer yoktur. Mevkuftur o mahe samimi fuadımız. Adeta gönlümüzün bütün samimiyeti ya da isteğimiz, feryadımız, ya dile getirdiğimiz şeyler tamamıyla o sevgiliyi övmeye tahsis edilmiştir. Mevkuftur. Biz tevkif edilmişiz. Onda tutsağız. Onda esiriz. Ahir varınca haddine hesti işadımız sonunda
bütün bu isteklerimiz, arzularımız, ıstırabımız, şairlik kudretimiz haddine varınca artık susmak zamanı geldi ya, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Allah'ın kaderine sus dediği noktaya karşı, ki bu şairin öldüğü andır. Şair ölürse susar. Zerre kadar yok inadımız. Bağlıyız. Hemen burada belirteyim, unutmaktan korkuyorum. Yahya Kemal son nefeste bir bağırsak hastalığından dolayı sanıyorum Bursa'da ya da İstanbul'da, Bursa Hastanesi mi ne? Aklımda öyle kalmış. Son nefeste Baki'nin bu gazelini okuyarak vefat eder. Yahya Kemal'in son sözleri Baki'nin bu gazelidir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hadisi var ya. Şairce. Şiirle yaşamış demek ki. Ve şunu okuduğu beyit de çok ilginç, beni ürpertti. Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin. Baş eğmez edaniye dünyayı dün için, doktorları gösteriyor. Baş eğmez edaniye dünyayı dün için, Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız diyor, ağzı kapanıyor. Eyvallah. Son sözü, Yahya Kemal'in son sözü, Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız olmuştur. Eyvallah. Şimdi devam ediyoruz. Hükmü kaza, bunu yaptık. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Vaktimiz var mı? Var hocam. Baş eğmez edaniye dünyayı dün için, aşağılık insanlara, düşük insanlara, bu düşük dünya için baş eğmeyiz. Bakın baş eğiliyor. Dünya düşük, insanlar düşük. Edani dünya, Görüyor bunun musunuz? Evet. baş eğmek. İştikak sanatı. Dal, vav, nun kelimelerinden türeyen kelimeleri ayrı ayrı kullanıyor. Baş eğmez edaniye dünyayı dün için, ettik feda zevahiri şevk-ı derun için. İç alemimizdeki feyz ve şevk devam etsin diye zahir alemdeki bütün varlığımızı feda ettik. Burada o kadar muazzam çağrışımlar var ki sabaha kadar konuşabilirim. Sabaha kadar konuşabilirim. Naili aklıma geldi. Ne diyor? Tarik-ı fakada hem kefş olup senaiye, Cenab-ı laiha külhani ilahare dek gideriz. Senai bir Fars şairi. Naili onu konu ediyor. Bu şair 30'lu yaşlara kadar saray tarafından Baki gibi el üstünde tutulmuş. Şahlar bunu el üstünde tutmuş, mükemmel kaside sunuyor çünkü. Yüzükleriyle meşhur, giydiği kaftanlarla meşhur, atının koşumları bile gümüş. Her gün saraya gidiyor, çok büyük bir şair. İslam medeniyetinde şairler hep el üstü tutulmuştur, bazen de öldürülmüştür. Ama şair hep ciddiye alınmıştır. Evet. Bir gün yine saraya giderken yolu bir külhandan geçiyor. Külhan, hamamların ateşinin yakıldığı kısım. Eski bir hamam harabesi. Külhanda bir münzevi zat yaşıyor. Şu İskender'in Diyojeni gibi bir adam. Layihar, Külhani ile adı, lakabı da Külhani. Oradan geçerken nasıl oluyorsa selamlaşıyorlar. Ve o selamlaşma anında nasıl oluyorsa Senai ile o külhandaki ihtiyar zat göz göze geliyorlar. İşte bu göz göze gelişte dış alemde biz neler oluyorsa bir anda atından iniyor, koşuyor, ayaklarını öpmeye başlıyor. Daha da onun yanından ayrılmıyor. Tek bir nazar, tasavvuftaki nazar konusuna girecek değilim. Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Böyle bir hal geçiriyor ve şahlara kaside yazarak geçimini sağlayan ve bu yolla zengin olan Senai her şeyi bırakıyor. Yeter ki bir daha bana öyle bak. Bir daha bu feyzi yaşayayım diyor. Daha sonra Naili bunu konu ediyor. Tarik-i fakada hem kefş olup Senai'ye, fakirlik yolunda Senai'ye ayaktaş olup aynı yerlere basıp Cenab-ı Külhani ilahare dek gideriz. O külhanda yaşayan zatın huzuruna kadar gideriz. Şimdi dönelim Yahya Kemal'e. Bu kadar lafı bu anlaşılsın. Toparlayalım hocam inşallah. Ettik feda zevahiri şevk-ı derun için. O derunumuzdaki, iç alemimizdeki feyz, şevk, coşkunluk, nur, o hal devam etsin diye zahirdeki her şeyimizi feda ettik. Çünkü feda eden ancak ulaşabilir. Nedir can kim, anı sen nazenin, cana ne vermezler. Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler. 3. mısraya geçelim. Hızla gidiyorum. Sattık meta ömrü meyla gün için. Ömür sermayesini lal gün, o yakut rengini andıran şarap için ömür sermayesini sattık. Ömrümüzü ona feda ettik. Hemen belirteyim. Buradaki şarap pek çok anlama gelir.
Sadece duhteri engur akla gelmemeli. Nevbet çalınca rihleti milki sükun için ve zamanı gelince gönül yetti ecel zevki ruhi dildar yetmez mi? Ağardı mı iser sevda-i zülfiyar yetmez mi? O an gelince, ecel gelince, vakit bitince Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Daha ne desin değil O mi? kadar samimidir ki Yahya Kemal bunu söyleye söyleye ölmüştür. Eyvallah. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Eyvallah üstadım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Lütfettiniz.